Başlayalım mı? Bismihi subhanehu. Buyur Gökhan. Kastamonu 37. Eminle Feyzi'nin sordukları bir suale üstattan aldıkları cevap. Evet. Üstad dediğimiz Said Nursi oluyor. Bazen videoda izleyenler şaşırıyor üstad kim falan diye. Bizim ağzımız yazıtlardan öyle alıştığı için biz hep üstad diyoruz. Talebeleri de öyle beyan etmiş. Üstad demişler. Anahtar cümleyi de söyleyeyim. Manevi bir dinsiz olur. Evet. Devam edelim. Anahtar cümle tamam mı? Manevi bir dinsiz olur. Sual. Bize verdiğiniz cevapta diyorsunuz. Siyasi geniş daireleri merak ile takip eden küçük daireler içindeki vazifelerinde zarar eder. Bunun izahını istiyoruz. Şimdi geniş daire önemli, küçük daire küçük olduğu için önemsiz mi demek burada? Hayır. Tam aksine insanın hayatında mesela şu bir insan merkezi diyelim. İnsanın hayatında mütedahil daireler var şu şekilde. Bu bensem eğer 1/1 oranında ilişkin var, doğru mu? Yani bizzat ilişkin var. Hem de ne kadar ilişkin var Sinan? Çok ince ayrıntıya kadar. Şurada binlerce saçımın tek bir telini çeksen benim canım yanar. Saçımın teline kadar ilişkin var. Elime bir kıymık girse canım yanar. Ya da bugün uykusuz kalsam yarın sağlıksal olarak problem çekerim. Ya da bugün okuma yapmazsam 1-2 gün sonra ruhumda manevi bir çöküntü olur. Yani benle ilgili bütün meselelere %100 oranında benim alakam var. Bu yüzden en küçük daire kim o zaman? Ben. Şimdi en küçük daire ben merkeze alırsam benle alakalı bütün meseleler en ehemmiyetli ve en merkezi meseledir. Yani küçük daire demek o dairenin ehemmiyeti ve önemi küçük demek değildir. Ondan sonra bir daire genişletelim mesela. Yine örnek benden gidelim. Bu Mehmetse bir daire genişlettiğimizde kim olur? Annem olur, babam olur, hanımım olur, kızım olur. Doğru mu? Ablam olur. Herhalde bu olur diye tahmin ediyorum. Şimdi o dairelere baktığınızda onlar çok üzüldüğünde ben çok üzülürüm ama onlar kadar üzülemem. Şimdi mesela Allah göstermesin çocuğun kolu kırılsa o çocuk onun acısını bir ay boyunca çeker. Ben bir ay boyunca çekemem. Uykuda unuturum. Doğru mu? Ya da bir gün bir arkadaş gelip öyle bir espri patlatır. Çocuğumun kolunun kırık olduğunu unuturum. Doğru mu? Yani taş çatlasın onun yarısı kadar belki çekebilirim. Onu gördükçe manevi bir azap ile. Annemin beli ağrısı her gördüğümde üzülürüm. Ama annemin görmediğim zaman, meşgul olduğum işle yoğunlaştığım zaman annemin bel ağrısını onun kadar hissedemem. Demek ki bir sonraki daireye geçtiğimizde hissedebilme oranı çok düşüyor. Bir sonraki daireye geçtiğinde ne olur? Senin iki cihan yoldaşın, ahiret kardeşlerin olur. Doğru mudur? Bu ahiret kardeşlerin insan derdiyle dertlenir. Onlar üzülse üzülür, gece uykuları kaçar. Şimdi hatta Said Nursi diyor ki hizmet-i imaniyedeki kardeşlik cibili kardeşlikten ötedir diyor. Bu yüzden aslında hizmetin dairesi içine tam kendini adamış adam. Az önce aile örneği verdim ya. Onun aslında bir ön dairesinde. Şimdi bir daire genişlediğinde biz aynı standartlarda da devam edelim. İnsanlar arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına önem verirler. Onların acılarıyla onlar da üzülebilir yani. Mesela bugün bir dostumuz yanımıza gelip çektiği bir azabı ve ızdırabı anlatsa ben de bir boyun bükerim ama onun kaçı kadar üzülebilirim acaba? Daire genişledikçe benim üzüntüm azalıyor. Daire genişledikçe benim yapabileceğim şey azalıyor. Daire genişledikçe benim o daireyi hissetmemin azalmasının en büyük sebebi şu. Daire genişledikçe benim o dairedeki sorumluluğum azalıyor çünkü. Merkez dairede 1/1 oranında bizzat kendimle sorumluluğum varken bir geniş dairede 1/2 oranında yani yarım yarıma sorumluluk oldu. Bugün ben kendimi 24 saat yanımda gezdirip bütün ihtiyaçlarımı karşılamak zorundayım. Ama hanım ve çocuğumu 24 saat yanımda gezdirip bütün ihtiyaçlarını karşılayamam. Şu an ben buradayım, onlar ise evdeler. Onlar akşam kendilerinin ne yiyeceklerini düşünmek zorundalar. Doğru mu? Bir geniş daireye geçeyim, kardeşler dairesine 1/3 oranında onlarla ilgilenebilirim. Çünkü onlara sorumluluğum 1/3 oranında olur. Bir daire daha genişleteyim, bir daire daha. Yılda bir gördüğün adama kadar bu daire genişler. Ve o adam da baktığında 1/100 oranında o adama karşı bir sorumluluğun olduğundan dolayı 1/100 oranında bir alakan vardır ve o yüzden geniş daire olur. Siyasete geldiğinde belki en geniş daireye girer. Neden? 1/80 milyon oranında bir sorumluluğum var. Nedir o sorumluluğum? Oy vermek. Vakti geldiğinde hikmetli davranmak ve oy vermek. Şimdi ben bunu ne zamanda bir yapıyorum? İşte 3 yılda bir, 4 yılda bir, 5 yılda bir tam bilmiyorum. İşte neyse onun seçimi, bunun seçimi, muhtar seçimi, belediye seçimi onlarda o vazifemi yapıyorum. Peki bu vazifemin oranladığımda kaç oluyor? 1/80 milyon. Yani 80 milyonda bir sorumluluğum var. Peki bu kadar geniş bir daireyi ve bu kadar dar bir daireyi, dar daire olan en önemlisiydi ben. Geniş daire olan ise en önemsiziydi, değil mi? Çünkü benim onunla alakam ne? 1/80 milyon. Ben bunları yer değiştirsem, kendimi en dışarı koydum. Dünyada çok affedersiniz hayvan gibi yiyorum, hayvan gibi uyuyorum, hayvan gibi yaşıyorum. Bana insani olarak verilen değerlerin hiçbirisini gösteremiyorum. Böyle nasıl koyunu atarsın otla, otlar, içer, yer,
koşar, eder. Benim de bütün günlük ritmim böyle. Düşün. Yiyorum, içiyorum, gidiyorum, eğleniyorum, gülüyorum, geri uyuyorum, geri uyanıyorum. Hayatımın hiçbir amacı yok. Yani bu ikisi yer değiştirdiğinde kendine madden bakamıyorsun. Manen ruhunun ihtiyaçları bedeninin ihtiyaçlarından kat ve kat daha fazla. Bedenini 5 duyu ile idare ederken ruhunda manevi duyular denen latifelerden sayısını bilmediğimiz kadar var. Sayısını bilmediğimiz kadar. Yani tamamen latifelerinizin tamamının adı budur denen bir eser daha mevcut değil. O kadar ilginç ki işaret bir latifenin adı. Ardından saika bir latifenin adı. Sır bir latifenin adı. Şaika bir latifenin adı. Lemaat başka bir latifenin adı. Geçen bir tane vardı. Yine Risale-i Nur'un bir kitabının ismi bir latife adıydı. Sünuhat, tüluhat onlar başka şeyler değil mi? Şimdi baktığında inanılmaz manevi organın var. Bu manevi organlarını besleyip onları makul bir seviyeye getiremezsen hayattaki amacını da anlayamazsın. Neden böyle oluyor peki bu? 1/80 milyon olan siyaset daireyi merkeze alıyor. Kendisiyle birebir alakadar olduğu daireyi de tutuyor, en dışarıya atıyor. Diyor ki benim yaşamamın amacı ne? Ye, iç, yat, üre. Affedersin bu kadar. İşte böyle olduğunda kişinin içindeki bırak ahirette ona denk gelecek olan hesapları, sualleri, sorguları kişi bu dünyada da yaşam amacından, yaşam gayesinden saptığından dolayı yaşı ilerledikçe ruhunda geri dönülmez tahribatlar oluyor. Örnekleyelim mi? Örnekleyelim. Bir gün bir abiyle tanıştım bir yerde. 8 ay boyunca muhabbeti kurduk yani birbirimizle. Böyle çok güzel muhabbet ettik, ilgilendik. Şimdi ben istesem de istemesem de yani bu artık istem dışı. Diyorum ki ya bu abinin namazı var mı? İçimden bu geçiyor yani. Şimdi benim kendi kalbimde en değerli olmaya çalışan şey namaz olduğundan dolayı insan da birine muhabbet besledi mi elindeki en değerli neyse onu karşıdakine de sunmak ister. Öyle değil mi? Elimde de en değerli namazı acaba iyi mi? Tevhidi iyi mi? Rabbini tanıyor mu? Ki Rabbini tanıyor mu sorusu her şeyin altını dolduran soru. 6 ay, 7 ay, 8 ay falan muhabbet ediyoruz. 8. ayda konu açıldı. Dedim ya abi bak kabir meselesi de var yani. Bu kabire hazırlığımız nasıl gidiyor? Her gün bu kadar ağırlığı kaldıran adama sabah namazı o yorganı kaldırabiliyor musun, kaldıramıyor musun diye sormazlar mı kabirde diye başladım muhabbete. Aman yarabbim. Bırak Türkiye'yi, dünya siyasetine girdik. O kadar her şeyden memnun değil ki kendi mesuliyetlerini herkesin üstüne atmış. Bunun yüzünden bu haldeyim, bunun yüzünden bu haldeyim, bunun yüzünden bu haldeyim. Diyorum ki bak abi şimdi ben bu bahsettiğim meselelerden anlamıyorum. Çünkü gündemi takip eden bir adam değilim. Bilmiyorum yani ince ince detay bilmiyorum. Lakin bildiğim bir şey var. Sen nasıl kabire tek gireceksin? Tek gireceğin kabire tek başına bir hazırlığın lazım. Gülmelerimiz ve üzülmelerimiz zaman zaman kalabalıklar içerisinde olduğundan dolayı başımıza ne gelirse aynı kalabalık içinde gelecek diye yalancı bir tesellide bulunuyor şeytan bize. Ama bir gün en sevdiğin dostlarının yanında 2 tane 3 tane en sağlam hekimin dizinde dehşetli bir şekilde can verdiğinde anlarsın ki kader seninle birebir alakadar. Kalabalıklar seni avutmasın. Yok gene bağlayamadım meseleyi. Oradan çıktım filanca ülkeye. Abi bak canını yediğim bak ben gerçekten bu konuları bilmiyorum. Ve ben sana diyorum ki sen onu beğenmiyorsun, onun Müslümanlığını, öbürünün Müslümanlığını beğenmiyorsun. Gerçekten durum böyle oldu muhabbet. Abim bu din sadece onlara mı geldi? Hayır. Sana da geldi mi? Evet. Madem beğenmiyorsun sen o güzel Müslümanlığı göstersene. Ve çok üzücü bir şey söyleyeyim mi Fatih abi bak. Çok üzücü. Adamlar mesuliyeti üstünden atmaya çalışırken İslamiyet'e öyle iftiralar atıyorlar ki. Vallahi Allah affetsin. Toplu hepimizi affetsin yani. Hasılı konuma dönüyorum tekrar. Biz bu abiyle konuya giremedik abi. Yarım saat 40 dakika mücadele konuya giremedik İrfan. Niye giremedik abi? Çünkü merkeze en geniş daireyi koymuş. Siyaset dairesini. 1/80 milyon. Kendisinin kabirde bir hesap vermesi gerektiğinin farkında o kadar değil ki. Günlük hayatı nasıl boş konservede tamek yazıyor değil mi abi? Aynen o şekilde bir Müslüman yazısı var ama amel, aksiyon ve alamet olarak her birinden uzak yaşıyor. Çok üzücü bir durum. Denedim yani ama beceremedim. Benim yüzümden beceremediysem de Allah beni affetsin. Kendiyle alakalı meseleyi de tutmuş en dış daireye koy. Ben bu girişi anlatabildim mi Alper abi? Geniş daire, dar daire. Alakamız kendi esas meselesini geniş daireye atanlar var ya. Çok affedersiniz birkaç ihtimal var. Ya gençlik yaşlarında saçmalar ve ihtiyarlık yaşlarında gider. Böyle yani kendisini meşgul edecek ama hiç gereği olmayan ilginç meselelere bulaşır durur. Anladın durur. Hani morfin hükmünde bir uyuşur ya beyin. Anca öyle uyuşturur. Bir ihtimal bu. Diğer bir ihtimal sürekli dünyanın uyuşturucusu olan iş toplantıları, makamlar, mansıplar böyle ama sürekli bunu durdurmaması lazım. Durdurduğu anda psikolojisi alt üst olur. Ya böyle bir şey yapar ya da böyle biraz vicdanı ve insafı vardır. Yaş böyle 30'a 35'leri 40'a doğru dayanır. Elde ettiği bütün güzelliklerin onu tatmin etmediğini ve aslında zahiren güzellik olup hakikatte güzel olmadığını idrak eder. Gider o iç bunalım. Neden? Latife beslenmeyince latife büküldü mü ne olur? Azap olur. Nasıl bir azap? Ruhi ve vicdani bir azap. Bunun da sıkıntısı burası. Yani o geniş daireyle merkez küçük daire
daire yer değiştirdiğinde sonuçlar inanılmaz üzücü. Yani dışarıda dikkat etmiyor musunuz? Birçok konuştuğunuz insanlar şey gibi yani ya. Hani tımarhaneye gidersin deli deliyi görse yadırga. Sonra geliyorum bakıyorum hizmet edenlere benziyor mu burada? Ha diyorum iyi tamam. Yani ne diyor hadiste? Onlara deli denmedikçe imanı kemale ermiyor. O kadar uzak bir şey ki din onun. Hiç demiyor. Bu Kur'an'ın mesajını ben nasıl anlayacağım? Geçen yine bir kardeş sordu. Çok üzüldüm. Yolda dedi ki yaş az önce bahsettiğim yaşlara gelmiş. Kemale ermeye başlamış. Dedi ki evde yalnız başıma kaldığımda çok korkuyorum. Psikolojim bozuldu. Bunalıma giriyorum. Hangi duayı okuyayım? İçimden dedim ki sen o duanın manası, mahiyetini bilmeyip yaşayamadıktan sonra o dua nasıl tesir edecek? Buna yönlendirmeye çalış. Dedim kardeşim okumalar, videolar, şunlar bunlar. Yani olayın mahiyetini öğrenmen lazım. Namaz için de öyle diyoruz ya. Toplumda birçok insan nasıl namaz kılacağını biliyor ama ne için kılacağını bilmiyor. Bunun da altı boş olursa o dua nasıl tesir eder? Şimdi bir araba alsak fabrika dese ki bu araba 300 basıyor. Her koşulda 300 basar mı? Basmaz. O arabanın tekerlerini söksen basmaz, benzin koymasan basmaz, farlarını bozsan basmaz, şanzımanı bozsan basmaz. Senin gözler gitmiş arama bakmaktan, teker gitmiş doğru yere gitmemekten, benzin yakıtı zaten perişan etmişsin, koymamışsın, mahvetmişsin. Şimdi bu duayı edince bu tesir olur olmaz ki. Nasıl olacak? Çok üzücü yani. Bunların temel sebebi dairelerin yer değiştirmesi. Geniş daire ile dar dairenin yer değiştirmesinin sonucu bu oluyor işte. Ve ekseriyetle kal bu işi siyasetten dolayı yürüyor. Değil mi? Genellikle insanlar siyasetten bunalıma giriyorlar. Neden? Çünkü bir kahve ortamı düşün. Delikanlı gibi memleketin menfaati adına bir şey yapamıyorsun. Yapmıyorsun. İki genci alıp ilgileneyim demiyorsun. Hadi bir dene bakalım. İki gençle 2 yıl aralıksız ilgilenmeyi dene. Ne kadar zahmet. Ardından içinde tahrip duygusu var. Bu memleketin, bu vatanın taşı toprağı bile benim namusum diyemiyorsun. Ya da genç bir çocuksun. Memleket naraları atıyorsun sürekli. Başkalarının kızlarını kandırıp duruyorsun. O kızın gelecekte bu vatanın bir anası olacağını hiç hesaplayamadan maalesef namussuzluk yapıyorsun. Geçici ve haram lezzet ve heveslerinden dolayı ondan sonra vatan sevgisi, millet sevgisi oturuyorsun. Boş boş saatlerce kahvede böyle onu konuş, bunu konuş. Terakkiye bir faydan olmasın. Yandaki komşunla alakadar olma ama ülke kurtaracaksın. Öyle. Devam. Cevap. Üstadımız diyor ki, evet bu zamanda merak ile radyo vasıtasıyla ciddi alakadarane küre-i arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar... Yani diyor ki az önce konuştuğumuz geniş dairedeki hilelere, desiselere, boğuşmalara, üstad hatta şöyle bir tabir kullanıyor benim çok hoşuma gidiyor. Zalimlerin satranç oyunları diyor. Bunlara gereksiz bir şekilde o ülke ne oluyor, bizimki ne oluyor, öteki ne oluyor diye gereğinden fazla şekilde vatandaşlık mesuliyeti olarak demiyorum. Gereğinden fazla şekilde bakanlar bu boğuşmalara devam. Dikkat edenler... Bir de dikkatini de oraya öyle bir veriyor ki yanında fidan hükmünde bir çocuğu var. Çocuk meyve veremez bir hale gelecek. İrfan ben bugün çok net anladım. O çocuğa ufak yaşlarında ne olursa olsun o hissi diniyi verdiğinde ileride bizim gibi adamlarını o çocuk denk geldiğinde bizim işimiz kolay. Abi çocuğun altı bomboş. Bomboş. Yani meselenin neresinden başlayacağını şaşırıyorsun. Ve çok üzücü oluyor. Neden? İşte o ana babalar dikkat etmesi gereken yanlarındaki o fidancağıza kıyıyorlar. Aman bu meyve verse ne olacak vermese ne olacak diyorlar. Ama o geniş daire 1/80 milyon hükmünde alakadar olduğu o geniş daireye her gün harılar. Televizyon durmaz, gazete bitmez, kahvede ne aralar dinmez. Yazık. O çocuklara da yazık. Onların vebali de ahirette bir karşılarına çıksın. Bakalım ne olacak. Ay ay. Devam. Maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Ya aklını dağıtır, manevi bir divane olur. Burayı bir daha oku önemli. Ya aklını dağıtır, manevi bir divane olur. Fatih Sultan ne yaparsa aklını dağıtır. O geniş daireye asıl vermesi gereken değeri verir. Eyvallah. Yani kendine vermesi gereken değeri geniş daireye verirse bu şekilde aklını dağıtır. Doğru mu? Peki aklını dağıtınca divane olur. Divane oluru nasıl anladın mesela? Deli mi oldu? Ha değil mi? Tam o tabir. O öleceğiz kabir diye bir mesele var dediğinde çok saçma yerlere girmesi şey geliyor değil mi yani? Gerçekten şaşırtıcı. Film çekilir oradan yani. Allah Allah böyle bir meseleyi önemsemeyip nasıl bunlara takılıyor diye. Şeyde de abi biz mesela mikrofon tutuyoruz ya işte röportajda şurada burada. Kesim yapmasak adamı uzattığın anda Brezilya'ya sorduğumuz soruyla hiç alakası yok. Kendiyle alakalı soru soruyoruz. Evet. Ama hep oralarda zihin yani. Evet. Az önce dediği gibi tam hep zihin hep dış dairede. Evet, dış dairede zihnin olması keyifli bir şeydir. Bir insan saatlerce film izleyebilir. Neden? Afaki tefekkür diyoruz buna, dış daire. Ama saatlerce Risale okumak çok zordur. Neden? Hep nefsine, hep hatalarına, enfusa, hep böyle burada da problem var. İnsanın bu kadar kendiyle yüzleşmesi çok zahmetli bir şey. Neden? Damarlar ortaya çıkar Seko. Diğer bir şey geçiyor ya abi. Kainattan Kur'an'ı çekince dağılır mı? Heh, Dağılır. eyvallah. Da, Tam öyle. Hani direkt akıldan... Kur'an kainatın aklı çektiğinde deli olur diyor değil mi? Benim aklıma orası geldi. Aynen, çok güzel ha. Devam. Ya kalbini dağıtır, manevi bir dinsiz olur. Şimdi bak aklı dağıtmaya divane dedi. Allahu alem meczup arkadaşlarımızı gördüğümüzde genelde akli problemleri var değil mi? Ve ne oluyorlar? Divane oluyorlar. Peki kalbinde bir problem olsa insanın ne olur peki? Manevi dinsiz. Adam merkezde Allah'ın ondan
Allah'tan bizzat istediği şeyi o kadar dış bir daireye atmış. En dış dairedeki gereksiz boğuşmaları, ki bunları da imtihan olsun diye yaratan Allah'tır, o kadar merkez bir daireye atmış. İçi dışa, dışı içe, İyi kötüye, kötüyü iyiye öyle ilginç ve dehşetli bir şekilde yer değiştirtmiş ki kalbi kendiyle alakalı merkezi yapması gereken bütün mesuliyetlerden kendisini koparmış. Dışarıdaki meseleleri prestij etmesi, tapması gereken bir mesele gibi en merkeze koymuş ve bunun sonucunda kalp dağılmış, manevi bir dinsiz hükmüne geçmiş. Buradaki manevi demek zahirde Müslüman görünüyor değil mi? Ya tabii. Öyle soruyordu ya, ben Müslümanım ama şöyle soruyor ya. Ya. Müslüman kelimesini koydu ama altı boş herhalde. Ya tabii. Şimdi her zaman konuşuyoruz. Bir insanın bir meslekte olması için o mesleğin gerekliliğini yapması ve alametleri onun üzerinde bulunması lazım mıdır? Lazımdır. Şimdi bu arkadaş demirciyim derse demirle ilgili çalışma yapması lazım. Doğru mu? Bu onun alameti. Alper abi derse ki ben bu bölgenin en güzel humus yapan adamıyım derse. Bunun alametini Alper abi yapacaksın, ortaya koyacaksın, yedireceksin. Yedik, ellerine sağlık. Ömer dese ki ben etrafınızda gördüğünüz lafları en hızlı çarpıtan Zaza'yım dese. Bunun alameti ne olacak? En hızlı lafları çarpıtması lazım. Bir şey yapmasına gerek yok. Doğru mu? Bir şey yapmasına gerek yok. Şimdi Aslan dese ben uçak pilotuyum. Bunun alameti nedir? Uçağı uçurması lazım. Bir kişi dese ben Müslümanım. Bunun alameti yok mu? Bunun da alameti var işte. O alametleri merkezi o kadar dağılmış ki hiçbir cihette, maddi cihette de, manevi cihette de gösteremiyor. Kalbinin kıblesi değişmiş. Kalbinde cem olan, tevhid olan meseleler değişmiş. Ve işin sonunda farkında değil. Belki Müslüman naraları atıyor ama ahirete bir gittiğinde bir kafir muamelesi görüyor. Neden diye şaşırdığında ayne-i samed olan kalbinde ne demek? Mahalli iman olan kalbinde ne demek? İmanın yeri. Samed'in aynesi, tecelligahı olan kalbinde başka meseleleri en ciddi manada barındırdığından, kök saldırdığından dolayı iman o kalpte yer bulamamış demek. Ve üstad buna ne diyor? Manevi bir dinsiz olur. Devam. Ya fikrini dağıtır, manevi bir ecnebi olur. Oturur böyle gereksiz meselelerle ilişkilendirirken sürekli İsrail'den bir hücum bekler. Bir gün televizyon izlerken kabir azabı yoktur diyen adamın birine kanar. Zaten bir ecnebi. İslam'ın temel şiarları, temel damarlarıyla oynadıktan sonra ne olacak? Hücumu İsrail'den beklerken televizyondan yer. Hücumu dışarıdaki kafirden beklerken yanındaki arkadaşından yer. Bu ayette problem varmış diye. Anladın mı? Neden? Merkezinde bunları ayırt edebilecek bir mihenk taşı yok kalbinde. Mihenk taşı ne demek? Eskiden altının altın olduğunu anlamak için kullandıkları bir taş varmış. Buna mihenk taşı derlermiş. Eğer o mihenk taşı olmasa benim sarı renkte götürdüğüm her şeyi altın diye iteleyebilirim. Ama o mihenk taşı altın mı değil mi diye kişiye gösterir. Kişinin kalbinde de merkezi bir iman savunma sistemi olsa ona gelenler işine yarar mı, yaramaz mı? Dinine zarar verir mi, vermez mi? Her birini mihenk gibi gösterir. Ama maalesef Evet, ben kendim gördüm. Lüzumsuz bir merak ile mütedeyyin iken ami bir adam belide ilme mensubiyeti varken eskiden beri İslam düşmanı olan bir kafirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesinde bir mahzuniyet. bak şimdi başrolümüzde lüzumsuz merak sahibi ama dindar ami bir adam var. Bu ami adamın beride geçmiş hayatında ilme bir mensubiyeti de var. Ama eskiden beri İslam düşmanı olan bir kafir var. Bu kafiri Allah Azze ve Celle mağlup etmiş ve ağlamak derecesinde bir mahzuniyet yaşamış. Neden sizce? Menfaati vardır. Yani o kafirin ayakta durmasıyla bu da aylık yüzdesini alıyordur. Tanıdığı birini işe sokuyordur. Yine bir menfaati vardır, değil mi? Böyle oluyor genellikle. Öte taraftan bakıyorsun, Ali Beyt'ten Seyyidler cemaatinin bir kafire karşı mağlubiyetinden, yani karşı taraftaki kafir büyük ihtimal bunun işlerini yapan adam. Bir de Ali Beyt'ten Seyyidler cemaatinden, yani ne demek istiyor? Efendimiz Aleyhisselam'ın soyundan birisi var. Bu kafir bunu, yani Efendimiz'in soyundan olanı mağlup etmiş mi? Yenmiş yani, değil mi? Ve bunda nasıl bir his olmuş? Mağlubiyetinden mesruriyetini gördüm, yani sevincini. Neden? Menfaati karşı taraftaki kafirde ise onun ayakta kalıp dikelmesi bu adamın işine geliyor işte. Siyaset bir adamı ne hale getiriyor ya? Görüyor musun nasıl yani değiştirdiğini? Hani Müslümandır, kardeştir. Bir de normal bir adamdan da bahsetmiyor. Ali Beyt'ten, Seyyidler cemaatinden. Allah Allah. Devam. Böyle ami bir adamın alakasız bir geniş daire-i siyaset hatırı için Olay nerede çıktı yine gördün mü? Ami adamın o geniş daire-i siyaset merkezinde rol oynuyor. Devam. böyle kafir bir düşmanı mücahit bir seyyide tercih etmek acaba divaneliğin ve aklı dağıtmaklığın en acip bir misali değil midir? Vallahi üstadım dibidir.
Devam. Evet, harici siyaset memurları ve erkan-ı harpler ve kumandanlara bir derece vazifece münasebeti bulunan siyasetin geniş dairelerine ait mesaili, basit fikirli ve idare-i ruhiye ve diniyesine ve şahsiyesine ve beytiyesine ve karyesine ait lüzumlu vazifesini geri bıraktırmakla onları meraklandırıp ruhlarını serseri, akıllarını geveze ve kalplerini de hakaik-i imaniye ve İslamiye'ye ait zevklerini, şevklerini kırıp havalandırmak ve o kalpleri serseri etmek ve manen öldürmek ile dinsizliğe yer ihzar etmek tarzında Şeyi yakaladın değil mi? Kalpleri serseri etmek ve manen öldürmek ile dinsizliğe yer ihsar etmek tarzında. Kalbinde iman tohumları öldüğünde zaten orada ne çıkarsa çıksın, neyle alakadar olursan ol, iman olmayan yerde dinsizlik hakim olacaktır. Devam. kemali merak ile onlara göre malayani Ömer, malayan ne demek? Gereksiz. ve lüzumsuz mesail-i siyasiyeyi radyo ile ders verip dinlettirmek, hayat-ı içtimai İslamiye'ye öyle bir zarardır ki ileride vereceği neticeleri düşündükçe tüyler ürperir. Üstad 2. Cihan Harbi'nde anlatıyor. Akşam vaktinde radyoda 2. Cihan Harbi ile ilgili meseleler söyleniyor. Üstadın da 2. Cihan Harbi ile ilgili 7 yıl 8 yıl hiç ajans dinlemediği vaki. Ve o dönemde birçokları, hocalar da dahi, cami imamları da dahi o kadar merak aver bir hale giriyorlar ki 2. Cihan Harbi ile ilgili. Tam akşam namazı saati radyolar çaldığından akşam namazlarının birçoğu eda etmiyor artık. Yani dışarıdaki elinin gücünün yetmediği ve deliler çılgınlar gibi merak ettiğin vakaların arkasından koşturmaktan dolayı merkezde seni birebir ilgilendiren, birebir alakadar eden meselelerin tamamından uzak oluyorsun. Ve işin en kötü yanı bir süre sonra vicdan azabı duymuyorsun. Birinin canı acıyorsa yaptığı haramlardan kurtulma ihtimali yine yüksektir değil mi? Hadiste ne diyor? Tövbe eden işlememiş gibidir diyor. Ama benim gördüğüm Allah'ın verdiği en büyük bela ve musibetlerden birisi verdiği bela ve musibeti hissettirmemesi. Yani kişi yaptığı ve işlediği günahları, sıkıntıları ciddi manada normalleştirmiş iç aleminde. Bugün bir kişinin Allah'a yaklaşma imkanı varken sürekli uzak adımlar atması da acaba günaha girer mi? Değil mi? Bir şey zannediyoruz. Günah deyince sadece içki. Buralarla sınırlandırıyoruz. Ahlaksızlık da bir günah mesela. Bir kişinin dinini öğrenmemesi çok ciddi bir problem. Değil mi? Mezhep imamlarına göre öğrenmesi vacip. Doğru mu? Peki vacibin terki ne? Haram demek öğrenmemek de haram oluyor ama insanlar bu noktalardan maalesef meseleyi anlayamıyorlar. Hep böyle namaz, oruç gibi 2-3 kavramın arasına sıkıştırmışlar İslamiyet'i. Maalesef böyle yani. Devam edelim. Evet, her bir adam vatanıyla, milletiyle, hükümetiyle alakadardır. Şunu mu diyor? Bütün alakanızı dışarıdaki siyaset, vatan, millet meselelerinden kesin mi diyor? Hayır. Herkes alakadar. Çünkü herkesin asgari düzeyde vazifeli olduğu vatandaşlık sorunları ve mesuliyetleri vardır değil mi? Ama bu onun yüzde kaç, binde kaç, milyonda kaç mesul olduğuyla alakalıdır. Hiç elinin gücünün yetmeyeceği, ülke ülke değişen dönüşen siyasete bir adam günde 20 saat ayırsa bu divanece olur mu, olmaz mı? İçiyle dışı yer değiştirir mi, değiştirmez mi? Devam. Fakat bu alakadarlık muvakkat cereyanlara kapılıp millet ve vatanını ve hükümetin menfaatini bazı şahısların muvakkat siyasetlerine tabi etmek, belki aynını telakki etmek çok yanlış olmakla beraber o vatanperverlik, milliyetperverlik hissinden ve vazifesinden herkese düşen bir vazife ise kendi kalp, Herkese düşen vazife bir ise, bir daha oku, o vatanperverlik, o vatanperverlik, milletperverlik hissinden ve vazifesinden herkese düşen vazife bir ise kendi kalp ve ruhundan idare-i şahsiye ve beytiye ve diniye ve hakeza çok dairelerde hakiki vazifedar olduğu hizmet ve alaka ve merak 10, 20 belki 100'dür. Çok manidar yani. Öyle değil mi?
Ama biz hep bunların yerini değiştiriyoruz. Devam edelim. Bu ciddi ve lüzumlu bu kadar çok alakaların zararına olarak o bir tek lüzumsuz ve ona göre maleyani olan siyaset cereyanlarına feda etmek divanelik değil de nedir? Mesela senin imanın olmadıktan sonra yarın bir gün istesen de istemesen de gireceğin kabille ilişkini düzeltmedikten sonra dış dairede bütün arzu ettiğin meseleler bir tamamıyla arzu ettiğin gibi olsa ne faydası var? Bazen geliyor buraya işte arkadaşlar. Ben de onlara gaye ve amaçlarını soruyorum. Hedeflerinde çok olumlu cümleler söylüyorlar. Hayatlarında namaz yok. Ümmet için, Efendimizin adı her yerde olması için vatanın terakkisini istiyorlar vatan milletin. Müslümanlara destek olmak istiyorlar, omuz olmak istiyorlar. Bak yani temel gaye ne için vatan millet istiyorlar? Dinleri için vatan millet istiyorlar. Doğru mu? Namaz yok ama. Çok çelişmiyor mu? Ticarette faiz, gırla. Hani Müslüman olarak bir rol modellik de ve bu kardeşler Müslüman bir profille siyasi bir şekilde vatana millete hizmet için karşıma geliyorlar yani. Bir gün bir olay yaşadım Alper abi. Çok üzücü bir olay yaşadım yani. Çok samimi bir arkadaşımızdı. Masada oturduk. 5-6 saat hayatımın en üzücü konuşmalarından birini yaptık. Dışarıda bir kafede. Neden en üzücü diyorum biliyor musun abi? Adam böyle tam manasıyla deli olmuştu. Kafa gitmişti artık. Oturduk böyle masada. İlk oturduğumuzda böyle bir şeyleri ispatlamak ve kanıtlamak için bize deli raporlarını gösterdi. Doktora gidiyormuş yani. Anladın mı? Böyle deli olmuş gerçekten. Dedi bak Mehmet abi ben bitmişim dedi. Sağlık sorunlarım var. Ruhum perişan olmuş falan diye. Gerçekten de zaten rapora gerek yoktu yani o konuşmadan sonra onu anlamıştık. Neyse konu 2. saatine vardı. 3. saatine vardı. Tam hatırlamıyorum. Böyle bir amaç ve hedef anlatıyor bize yani. Hayatının amacını ve hedefini. Dedi ki benim de hayatımın amacı ve hedefinde işte filan kes teşkilatının dedi gençliğin başına geçmek, oradan filanca olmak, filanca olmak, filanca olmak. Bunlar vardı. Benim önümü kestiler, engellediler falan böyle vaveyla ediyor. Dedim güzel kardeşim senin az önce bana konuşma başladığında deli raporu gösterdi. Sen kendine yetemeyen bir insansın. Bir yerlerde olup topluma menfaat sağlamayı nasıl bekliyorsun yani? Çok saçma değil mi abi? Maalesef tabii ki de amacı bir yerlerde olup topluma menfaat sağlamak değil, kendi menfaatini kalıcı bir hale getirmek. Buyur Sinan. Bir daha şöyle bir durum var ya, en acı durum. Hani bu hiç kendini tefekkür etmeden kendini kandırabiliyor insan öyle bir durumda. Hı hı. Öyle bir şey ki kendini inandırıyor buna. Evet evet çok En inandırıyorlar. kötüsü o zaten. Hani bir de söyleyecek delikanlı bir adam yoksa karşısında hakikaten bütün hayatı öyle gidecek yani. Tabii tabii. Tabii aynen öyle oluyor. Gerçekten delikanlıca onun ahiretini düşünen zor yani. Evet haklısın. Buyur onu. Böyle yoğun bakımda ölmek üzere olan bir adamın elektrik faturasını merak etmesi gibi bir şey oluyor yani. Aynen öyle oluyor. Çok saçma. Hani Tamam. bunu anlatsam bir adama saçma der, manyak mısın der. Öleceksin onu düşünmek lazım. Evet. Burada yaptığı da aynen o şekilde. Ruh yoğun bakımda ama Onur biliyor musun birçoklarıyla mantıklı bir şekilde oturduğunda şöyle farkındalar ama artık harekete geçemiyorlar. Hani mesela senin örneğinden gideyim. Hastanedesin, felçlisin, yoğun bakımdasın. Ama şuurun açık. Hastaneden anas geliyor. Hastane yanıyor, çabuk kaçın diye. Oradan hemşireler koşarak geliyor. Senin kapına da geliyorlar. Kaçsana adam diyorlar. Kaçsana hastane yanıyor. Sen neyin doğru ve neyin yanlış olduğunu biliyorsun değil mi? Kaçman gerektiğini de biliyorsun değil mi? Ama artık ne yapıyorsun abi? Kaçamıyorsun. Ne ediyorlar biliyor musun Onur? Felç. Beyin komut gönderiyor, sinyali gönderiyor ama kolun bunu dinlemiyor. Buna felç diyorlar. Beyin komut gönderiyor İrfan. Hadi ayaktan kalksana diye bacaklarına. Ama bacakların hayır ben bu sinyali dinlemeyeceğim diyor. Yani sinir iletimi kesilmiş artık. Sinirler tahrip olmuş. Buna felç diyorlar. Tam bu şekilde biliyorsun abi. Yapmam lazım diyorsun. Çok korkutucu bir şey söyleyeceğim ama belki kalbinde iman kalmadığı için adamın komutu gönderiyor ama kalbi dinlemiyor. Felç olmuş. Çok sıkıntılı ve çok üzücü bir durum. Ben bu meseleleri anlatırken hep böyle içimde yani her ders en az yüzlerce kez diyorum. Ben ne olacağım? Ben neredeyim? Anladın mı? Hani böyle birine vaaz ediyor gibi değil de yani kendimize yapıyoruz ders. Evet. Devam edelim mi? Devam. Üstadımızın bize gayet aceleyle verdiği cevabı bu kadar. Biz de o acele ifadeyi acele kaydettik, kusura bakmayınız. bir derine dalsa demek ki neler yazıyor. Ya. Biz de bütün kuvvetimizle bunu tasdik ediyoruz. Çünkü bunu kendimizde ve gördüğümüz dostlarımızda tecrübelerle müşahede ettik. Yani bu tuzağa düşen çok oldu demek istiyor. Devam. Hatta çokları meraklarından cemaati belki de namazı terk eder derecede ifratla tam namaz vaktinde konuşan radyoyu dinliyor. Bunu az önce örnekledim. Mimsiz medeniyetin sefahat... Ne demek abi mimsiz medeniyet? Medeniyet alçak. Yani M harfi olmayan. Ha eyvallah. Edeniyet. Edeniyet. alçak. Ha, Deni yani. Deni. tamam deni. Dünya da o kökten geliyor. Alçak olmuş. Dünya da deni kökünden geliyor ya. Ha eyvallah. Tamam. Mimsiz medeniyet. Yani edeniyet. Mimsiz medeniyetin sefahat ve dalalet ve İslam'a ettiği ihanet cezası olarak mütemadiyen başına gelen tokatlara
ve boğuşmalarına ve geniş siyaset dairelerine alakadarane dikkat etmekle ve nefesi zehirli ve başı sarhoş şahıslardan radyoda ders almak, kutsi ve mühim vazifelerine de tam zarar ediyorlar. Risale-i Nur şakirtlerinden Emin Feyzi. 40. abinin çok güzel bir cümlesi var siyasetle ilgili. Çünkü merak eden oluyor. İnsanlar o ince bir çizgiyi nasıl ayırt edebilirim diye. Oy vermek siyaset değildir, oy istemek siyasettir diyor. Hani bir insan ben o çizgide miyim değil miyim diye kendisine soracak olursa başka bir cümleyle siyaset öyledir ki düşmana bıraksam zulüm olur, dosta bıraksam ağır olur gibi bir cümlesi var. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiri davahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma salavat.